Herkese selam. Bugün nefis, balon gibi şişen ıspanak böreği yapıyoruz. Çayınız bu şekilde hazırsa çayın yanına çok kolay ama çok lezzetli, harika bir tepsi ıspanak böreği yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız da evetse yapımı çok kolay olan, ölçüleriyle tam kıvamında nefis bir ıspanak böreği tarifi vereceğim sizlere. Bir tepsi, ister misafirlerinize ister aile bireylerinize ikram ettiğiniz zaman herkesin beğenisini kazanacak bir tarif. Daha önce de defalarca yapılmış, denenmiş bir tariftir. Fırından da bakın daha yeni çıktı. Balon gibi şişti, sımsıcacık bir tepsi ıspanak böreğimizi de yaptık. Yapımı da çok kolay. Hadi başlayalım. Ispanaklarımızı güzelce yıkadık, suda da beklettik. Şimdi de doğruyoruz. 1 kilo kadar ıspanak biz kullanacağız böreğimiz için. Soğanlarımızı da doğruyoruz. Soğanlarımızı da, doğramış olduğumuz soğanları da ıspanağımızın üzerine koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı da karabiber. 1 tatlı kaşığı da tuz. Biraz da sıvı yağ şöyle bir gezdiriyoruz. Bu kadar yeterli, fazla değil. Bir eldiven takıyoruz. Güzelce iç harcımızı karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağımızı da eritiyoruz. Bir borcamımıza da bu arada yarım soda ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı da oda sıcaklığındaki süt ilave ediyoruz. Tereyağımız da bakın eridiği anda kapattık. Yani tereyağını kesinlikle yakmıyoruz. İç harcımızın içerisine tereyağımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Çok az da sıvı yağ. İç harcımız artık hazırlanmaya hazır. Fırın tepsimizin içerisine de böyle bir fırça yardımıyla tereyağımızı güzelce her yerine yediriyoruz. Her yerine fırçayla yedirdik. Bu işlem böreğimizin altının da güzel kızarmasını sağlayacak ve böreğimize de tereyağı bir lezzet verecek sonuçta. 5 adet yufka kullanıyoruz burada arkadaşlar. İlk yufkamızı şöyle seriyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı yardımıyla da hazırlamış olduğumuz tereyağlı iç harcımızı koyuyoruz. Şimdi ikinci katımızı koyuyoruz. İkinci yufkamızı da yırta yırta koyacağız arkadaşlar. Biz hani kat kat böyle su böreği tarzında bir börek olsun diye. Ama uğraşmak istemezseniz hani yufkayı bütün de koyabilirsiniz. İkinci katımızda bu şekilde yayıyoruz. Yine sıvı iç harcımızdan ilave ediyoruz. Tereyağımız da bizim biraz dondu. Olsun, malzemeleri hazırlarken içinde zaten fırının sıcaklığıyla eriyecek o. Şimdi üçüncü katımızı da, üçüncü yufkamızı da yine koyuyoruz. Sıvı yağımızı da yine, sıvı iç harcımızı da üçüncü katın üzerine de koyuyoruz. Her kata sıvı yağımızı ilave ettik gördüğünüz gibi. Şimdi ıspanağımızı da tek kata yayacağız biz arkadaşlar. 2 kata değil. O yüzden bu katına ıspanaklarımızı, hazırlamış olduğumuz iç harcımızı güzelce yayıyoruz. Bol bol yaydık. Ispanağı koyarken de mutlaka hani ıspanak suyunu bırakıyor biliyorsunuz. Hani borcamda sıkarak koyun. Hani sulu bir şekilde olmasın. Şimdi üzerine de sıvı iç karışımımızı koyuyoruz. Sıvı karışımımızı da üzerine yemek kaşığıyla yine ilave ediyoruz. Şimdi dördüncü katımızı da yufkamızı da yine parçalayarak koyuyoruz üzerine. Dördüncü katımızı da üzerine koymuş olduk. Bu da 5. ve son katımız artık. 5. katımızı da koyuyoruz. Toplam zaten 5 yufka kullandık burada. İç harcımızı, sıvı iç harcımızı üzerine gezdiriyoruz yine.
Yine sıvı yağımızı gezdiriyoruz. Kalan parça yufkaları da üzerine ek koymuş olduk. Yanlardaki olan yufkalarımızda, kenarlardaki, onları da bu şekilde kapatıyoruz. En alttaki kısmını da böyle içeri doğru geçirdik. İçeri doğru kıvırdık. Böreğimizi artık şu ana kadar gayet güzel bir şekilde yaptık. Borcamımıza da 2 adet yumurtamızın sadece sarısını koyuyoruz. Sıvı iç harcımızdan çünkü çok az kalmıştı. Bu da ikinci yumurta sarımız. Şimdi biraz daha süt ilave ediyoruz. Çünkü iç harcımız, sıvı harcımızı kullandık bayağı. Güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi fırça yardımıyla yumurta sarısı ve sıvı iç harcımızı güzelce her yerine yediriyoruz. Şimdi biz burada dilimliyoruz yufkalarımızı. Bu şekilde daha güzel oluyor çünkü. İsterseniz hani bu aşamada dilimlemeyip piştikten sonra dilimleyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi tepsimizi çeviriyoruz. Bir de boydan şöyle dilimleyelim. Kalan yarım sodamızı şimdi kullanacağız. Bu böreğimizi çünkü pişirirken güzelce kabartıyor. Şöyle her yerine süreceğiz yine. İsterseniz üzerinde hani dökerek de gezdirebilirsiniz. Size kalmış. Bizim böyle fırçayla sürmemizin nedeni hani yufkanın kuru yerleri olduğu için hani oraları da ıslatmamız. Hani özellikle kenarlarda kalan bu. Şimdi kalanı da böyle üzerinde gezdirerek döküyoruz. Üzerine de susam döküyoruz. Şu an çörek otu bizde kalmamış. O yüzden koyamadık ama çörek otunuz varsa çörek otu da kullanabilirsiniz. Biz şu an sadece susam döktük. 200 derecede önceden ısıttığımız fırında alt üst modda pişiriyoruz. Tepsimiz de hazır. Şöyle tabağıma da hemen alıyorum. İkinci dilimimi de şöyle size göstermek istiyorum. Harika gözüküyor. Nefis ıspanak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Bir o kadar da lezzetli. Tam kıvamında bir tariftir. Daha önce de defalarca yaptığımız bir börek tarifi. Tabii çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere bir örnek olmuştur. Ya da püf noktalarını merak edenler için de, lezzet kısımlarını merak edenler için de mutlaka artısı olmuştur. Serkan'ın Mutfağı yemek tarifleri ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımızda böyle birçok pratik yemek tarifini anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Bizi takip etmek her zaman gibi zaten ücretsiz. Ama yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere de destekte olabilirsiniz. Tarifi deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif çünkü. Sizlerin de görüşlerini, yorumlarınızı bizler de merak ediyoruz. Sorularınız olursa mutlaka yorumlarda yazın. Bize mesaj olarak da atabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapıyoruz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.